Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları bugün sizler için değerlendireceğim. Dün Bitcoin ile ilgili acil bir video paylaşmıştım. Dün arkadaşlar ABD borsalarında var olan geri çekilmeler neticesinde kripto paralarda da sert geri çekilmeler yaşandı. Şu an için bu geri çekilmeler bugün bir retest günü olduğu için tekrardan yukarı yönlü bir toparlanma emareleri göstermekteler. Ama bunlar şu an için bir yükseliş emaresi değil. Öncelikle bundan bahsetmem gerekiyor. Burada özellikle de Bitcoin açısından sizlere yapacağım önemli bir değerlendirme var. Dikkatli dinlerseniz sizlerin faydasına olacağını düşünüyorum. Bitcoin'de arkadaşlar bakın takip etmiş olduğumuz bir kanal vardı. Kanal içerisinde arkadaşlar daha önce şu mumdan sizlere bahsetmiştim eğer hatırlıyorsanız. Güçlü bir ayı mumuydu. Çünkü üstünde ve altında hiçbir şekilde iğneleme yoktu. Bundan 2 hafta önceki videolarımı dinleyen arkadaşlar bunu hatırlıyor olacaklardır. Ve özellikle de bu alandan sonra kırılım retest ve buralarda sizlere uyarıda bulunmuştum bir düşüş gelecek diye ve kademeli bir şekilde geri çekildik. Ve 2 haftalık bir süreç içerisinde arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yatay seyir içerisinde gelgitler yaşıyoruz. Dün itibariyle ABD borsalarındaki sert geri çekilmeler sonrasında görmüş olduğunuz gibi bu alan kırıldı ve şu an için bu alan retest ediliyor arkadaşlar. Bakın en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi bu. Bu eğer bir retest olarak kalacaksa yani eğer geceki kapanış 39.200 bölgesi üzerinde gelmezse bu bir retest olarak kalacak ve akabinde tekrardan yeniden bir düşüş bizi bekliyor olacak. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şu an için Bitcoin bir retest gerçekleştirirken altcoin'lerde de tepki alımları var ama şu anki altcoin'lerde var olan tepki alımları dominans neticesinde çok düşük seviyelerde kalmış durumda. Dünkü düşüşlerinin 3'te 2'sini bile almış durumda değil birçok altcoin açısından değerlendirdiğimiz zaman. Tabii ki dün dominans etkisiyle altcoin'lerde geri çekilmeler biraz daha zayıftı. Ama şu an için değerlendireceğimiz zaman arkadaşlar BTC eğer yarın dominans açısından bir yükseliş gösterir ve fiyat olarak bölge altında kalır ve bu bir retest olarak kalırsa çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yarın enteresan düşüşler görebiliriz. Düşüş neticesinde arkadaşlar kanalımızın dip bölgesine doğru eğer Bitcoin bir düşüş yaparsa yarın %5'lik bir düşüş görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Eğer Bitcoin'de bu hareket bir retest olarak kalacaksa bizim bu hareketten sonra kademeli bir şekilde 37.500 bölgesine ve kanalın dip bölgesi olan 37.200 bölgelerine doğru bir geri çekilme yaşamamız gayet doğal olacaktır. Bu birincisi. Bu tarz bir geri çekilmeden sonra eğer kanalın dip bölgesi çalışacaksa daha kısa zaman aralıklarında 4 saatlik, 2 saatlik, 1 saatlik bazen 30 dakikalık zaman aralıklarında bir dönüş mumu olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Yani orada bir formasyon oluşacak mı kısa zaman aralıklarında onu görmek gerekiyor. Eğer orada gerçekten dönüş emareleri görülmezse tekrardan aşağı yönlü baskılanma devam edebilir. Bu da bizi 35.468 bölgesine kadar götürebilir. Daha önce bu bölgelerde ve bu bölgelerde tepki almaları gelmişti. Bunda en büyük sebeplerinden biri şuradaki iki noktayı birleştirdiğimiz zaman hala yükselen bir trendin olması ve bu trend neticesinde tekrardan bu bölgelerden tepki gelmesi. Bu yüzden Bitcoin'de eğer buradaki alıcılar devreye girmezse tekrardan bu bölgelere kadar bir geri çekilme, bundan sonra tekrardan bir yukarı yönlü hareket beklenebilir. Tabii ki bu bir günde olacak, bir saatte olacak diye bir kaide söz konusu değil arkadaşlar. Bitcoin burada bir süre konsolide olabilir ve bu daralım özellikle de FED toplantısından önce veya FED toplantısı sırasında aşağı yönlü tekrar baskılanabilir ya da yarın sert bir mumla geçilebilir. Bunu şu an için bilmiyoruz. Bu dakikaya kadar sizlere anlattıklarım eğer Bitcoin 39.200 üzerinde günlük bir kapanış gerçekleştirmezse oluşabilecek senaryolardı. Eğer Bitcoin tekrardan bölgeyi kırabilirse yukarı yönlü ve ABD borsalarında şu an için retest için gerçi bir tepki alımları var ama eğer bu bir retest olarak kalmaz ABD borsalarında tekrardan yükselişler görürsek Bitcoin'de de bu bölgelerden sonra tekrardan toparlanabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama bunun için 39.200 bölgesinin geçilmesi gerekiyor arkadaşlar günlük bazda. O bölge geçilir ve o bölge üzerinde bağımsız kapanışlar görürsek tekrar en azından tehlikeli bölgeden çıkmış bir konsolidasyon veya yükseliş emaresi gösterebilecek bir bölüme geçmiş oluruz. Bu yüzden bana göre yarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bitcoin şu an için çok gelgitler yaşıyor. Bunda da ABD borsalarının çok büyük etkisi var. Çok küçük haber akışlarıyla çok sert gelgitler yaşanıyor ve bundan da Bitcoin anında etkileniyor. Dominansın yüksek olmasından dolayı da BTC çok az bir geri çekilme yaşadığı an bile altcoin'lerdeki geri çekilme çok daha sert olabiliyor. Ve şu an için Bitcoin hala %3'lere varan bir yükseliş gerçekleştirirken altcoin'lerde görmüş olduğunuz gibi yükselişler yine çok ama çok sınırlı durumda. Bu yüzden şu an için altcoin'leri konuşmaktan çok Bitcoin'i konuşmak gerekiyor.
Çünkü Bitcoin'in yön tayini arayışı içerisinde olduğu dönemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dönemlerde işlem açarken vadelilerden uzak durmak gerekiyor. Vadeli işlem açılacaksa da likit olmamaya dikkat etmek gerekiyor. Bu en önemli unsurlardan birisi. Yüksek kaldıraçtan uzak durmak gerekiyor. Ve az sermayelerle işlem açmak önemli. İşte buralar dip mi değil mi şu an için bunu bilmiyoruz. Bu yüzden bu piyasada hiçbir zaman dip arayışında olmanıza gerek yok. Bunu defalarca dile getirdim sizlere. Bu piyasada dip arayışında olmayın arkadaşlar. Bu piyasada bilmeniz gereken önemli şey bir coin'in alım noktasında olup olmadığı veya satış pozisyonu açısından bir düşüş emaresi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği, buna dikkat etmek gerekiyor. Önde özellikle de günlük bazda söylemiş olduğum yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bölgelerde eğer bölge altında kalırsak yarın bana göre çok dikkatli olmak gerekir. Bugünlük sizden anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.